Dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak? Mehdi zenginleşecek mi? Barış iflas edecek mi? Zeynep tekrardan Mehdi'yi mi seçecek? Sakine'nin kötü planı ne? Nermin Hanım yeni hayatında kimleri yanına almayı planlıyor? Özlem Zeynep ile Barış'ın arasını bozacak mı? Hepsinin cevabını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları da kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle dizimizin final yapmasını istemiyorsanız ve ayrıca Zeynep'in Mehdi veya Barış arasında bir karar vermesini de istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi aynı fikirdeyiz hep birlikte görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde Mehdi artık yeni bir hayata başlayacak. Çünkü Mehdi hapishaneden kurtulacak. Mercan'ın gerçekleri anlatmasıyla kimse şaşkınlığını gizleyemedi. Mehdi de bu sayede serbest bırakıldı. Ayrıca Mehdi serbest bırakıldığı için zenginleşmeye başlayacak. Çünkü hatırlarsanız son bölümde koğuş ağası Mehdi ile bir konuşma yapmıştı. Koğuş ağası Mehdi'ye dışarı çıktığında kendi işlerini devam ettirmesini istemişti ondan. Mehdi de onun bu teklifini kabul edecek. Böylece Mehdi hayatına yepyeni bir başlangıç yapmış olacak. Tabi Mehdi artık zengin olduğu için Barış ile aralarında da bir savaş başlayacak. Mehdi ilerleyen bölümlerde Barış'ı iflasa sürüklemeye çalışacak. Eğer Barış dikkatli olmazsa bu onun sonu olabilir. Zeynep ise Barış ve Mehdi arasında ikilemde kalacak. Ama daha sonrasında Zeynep Barış'ı seçecek. Çünkü Zeynep Barış'a aşık oldu ve onunla evlenmek istiyor. Barış ise Zeynep ile şimdilik evlenmeyecek. Hatta önceki bölümde Ali Rıza Bey Barış'a Zeynep'i seviyor musun diye sormuştu. Barış da bu konu hakkında emin olamadığını belirtmişti. Yani Barış'ın bu cevabı onun evlilik hakkındaki kafa karışıklığının devam ettiğini gösteriyor. Eğer Barış gerçekten Zeynep ile evlenmeyi düşünseydi dayısına böyle bir cevap vermezdi. Büyük ihtimal ile Barış Zeynep ile aşk hayatı yaşamaya başlayacak. Zeynep de Barış'ın kendisiyle evleneceğini düşünüp umut edecek. Daha sonradan Zeynep Barış ile ilişkiye girecek. Ama bu birliktelik ikisinin de sonunun gelmesine sebep olacak. Çünkü Barış Zeynep'i daha sonrasında aldatacak. Savaş Zeynep'i bu konuda uyaracak olsa da kimse onu dinlemeyecek. Bu da Zeynep'in en büyük hatası olacak. Barış artık Zeynep'i istemediği için onu aldatacak. Bu da Zeynep'te büyük bir travmanın yaşanmasına neden olacak. Barış da Zeynep'i kandırdığı için iflasa doğru sürüklenecek. Zeynep aldatıldığı için yeniden Mehdi'ye dönecek. Yani Zeynep ve Mehdi yakında tekrardan birlikte olacak. Nermin Hanım da eski zenginliğine tamamen kavuşacak. Ama Nermin Hanım Zeynep dışında hiç kimseye yardım etmeyecek. Emine, Sultan ve Sakine de yine fakir olarak kalmaya devam edecek. Ama Sakine asla Nermin Hanım ve Zeynep'i rahat bırakmayacak. Hatta Sakine'nin Nermin'i kıskanıp kahveyi lavaboya dökmesi bu durumu kanıtlıyor. Nermin Hanım bu konuda dikkatli olmazsa bu onun sonu olacak. Peki Zeynep yeniden Mehdi'ye dönecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Mehdi'nin hapisten çıkmasıyla olaylar yeni bir boyut kazanacak. Mehdi dayının işlerinin başına geçecek ve böylece maddi olarak hem kendisini hem de ailesini rahatlatmış olacak. Mehdi'nin Benal ile hiçbir zaman gerçek bir evliliği olmayacak. Çünkü Zeynep'i sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Zeynep ve Barış uzaktan izlemek zorunda kalan Mehdi çok acılar çekecektir. Artık Zeynep ile birlikte olamayacağının farkında olsa da Zeynep'i korumak için onu gizlice takip edecek. Barış ile Mehdi'nin arasındaki savaş, Mehdi'nin cezaevinden çıkmasıyla birlikte iyice artacaktır. Özlem ise kardeşlerini Zeynep ve ailesinden uzak tutamayacağını anlayınca planlarını uygulamaya koymaya başlayacak. Nermin'in parasını alması ise Sakine ile Nermin Hanım arasındaki Zeynep savaşını yeniden başlatacak ve Zeynep bu durum karşısında bir tercih yapmak zorunda bırakılacak.
Mehdi'nin hapishaneden çıktığı zaman Zeynep için asıl zor günler başlayacak. Zeynep son bölümlerde Barış'la yakınlaşmaya başlamış olsa da Mehdi'nin gelişinin ardından Zeynep ile Barış aşkı büyük bir darbe alacak. Mehdi'nin bundan sonra iyi bir karakter olacağını maalesef düşünmüyorum. Çünkü kitapta yazılanlara göre Mehdi Zeynep yüzünden kötü birisi ve bundan dolayı da Mehdi'nin daha da pis işlere bulaşacağını ve Zeynep'in de başını belaya sokacağını düşünüyorum. Mehdi'nin yüzleşmek zorunda olduğu kötü olaylar bir türlü peşini bırakmamakta kararlı. Mehdi'nin hapishaneden çıkması ile olaylar çok ilginç bir hal aldı diyebilirim. Mehdi'nin suçsuz olduğunu bilen Zeynep, onun cezaevinde zarar görmemesi için elinden geleni yaptı. Mehdi'nin çaresizliğine üzülen Zeynep her defasında kendi yüzünden olduğunu düşündü. Diğer yandan ise Nermin Hanım Zeynep'in Mehdi'nin avukatlığını yapmasını istemiyor. Nermin Hanım'ın davası Barış sayesinde olumlu sonuçlandı ve parasını geri alacak. Zeynep'in Mehdi'ye olan düşkünlüğü Barış'ın sabrını taşırmakta. Barış, Zeynep'le yine bir ilişki yaşamak istese de bunun gerçekleşebilmesinin imkansız bir olay olduğunun farkına geç olsa da varacak. Mehdi ise Zeynep'in para teklifini geri çevirdi ve Mehdi Zeynep'in kendisine halen aşık olduğunu düşünerek umutlanmaya devam ediyor. Zeynep Mehdi'nin masum olduğunu düşündüğü için ona savunma avukatlığı yapmaya devam etti ve çabaları da olumlu sonuç verdi. Bu arada dizimizin reytingleri çok düştü. Dizinin bitmesini istemeyenler lütfen videoyu beğenip yorum yapsın. Gücümüzü hep birlikte senaristlere göstermiş olalım. Mehdi'yi çok seven ve onun babasının eski arkadaşı olan koğuş ağası Mehdi'yi Veysi'den gelecek tehlikelere karşı korumak istiyor. Veysi'nin adamları Mehdi'ye zarar veremediklerini anladıklarında Zeynep'i bulacak ve onu tehdit edecekler. Zeynep'i bu durumdan kurtaran yine Barış olacak. Mehdi, Zeynep'in kendisiyle yeniden birlikte olacağını düşünüyor. Cezaevinden kurtulduktan sonra Zeynep ile yeniden evlenmenin hayallerini kuruyor. Nermin Hanım, Zeynep'in Barış'la yeniden bir ilişkiye başlaması istediğini tavsiye edecek ve Barış'a bu konuda yardımcı olacak. Diğer yandan Zeynep ise ilk zamanlar Barış ile bir ilişkiye başlamanın imkansız gibi olduğunu hissetse de zamanla o da Barış ile birlikte olmanın kendisine iyi geldiğini hissedecek. Yeni bölümde neler olacağını hep birlikte seyredeceğiz. Evet arkadaşlar, bu analiz videomun da sonuna geldim. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek bana ve dizimize destek olmuş olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.